Muhteşem bir Bodrum sabahından herkese bir kez daha selamlar. Birazdan benzersiz bir oteli keşif yolculuğumuz başlayacak ve Titanic Luxury Collection Bodrum'da sizlere fikir verecek görüntüler, bilgiler paylaşmaya gayret edeceğim. 2 yıl önce Titanic Deluxe Bodrum ismiyle burada bir vlog çalışması yapmıştım ve sizlere sunmuştum. Tabii 2 yılda derenin altından çok sular aktı. Titanic Luxury Collection Bodrum'da değişen çok fazla şey var. İsminden başlamak üzere tesisteki hizmet alanlarını ki gerçekten zor beğenen misafirlerimizin ve her beklentiye hitap edecek özellikleriyle öne çıkan konseptinin bahsedilmesi gereken çok ayrıntısı var. Bunları birazdan size sunacağım vlog çalışmamda olabildiği kadar detaylıca anlatmaya çalışacağım. Tatil seçiminiz için fikir vermeye çalışacağım. Hem YouTube sayfamda hem Instagram sayfamda görüntüler, bilgiler paylaşacağım. Ve öncelikle sabırsızlanıyorum. Hani her beklentiye hitap eden yüksek kaliteli sunumları dedim. Benzersiz bir otel dedim. Bunları söylememdeki bazı sebepleri size anlatmak istiyorum. Mesela Kikoa Kids Club gibi. Buraya çocuklarınıza geldiğiniz zaman artık başka birçok yerde rastlayamayacağınız, benzersiz özelliğini tam olarak taşıyan 1 yaştan itibaren çocukları muazzam donanımlı bir çocuk kulübünde gece saat 02'ye kadar ağırlayan bir çocuk kulübü burası. Oradan bahsetmek istiyorum size. Sonrasında alakart restoranlarından bahsetmek istiyorum. Yine benzersiz konumlarıyla her biri birbirinden özel ambiyansı, hepsi deniz manzaralı ve hepsi muazzam lezzetlerle sizleri bekliyor. Yine yemek sunumlarından ve bar konseptlerinden ve muhteşem plajından, sahilinden görüntüler sunacağız. Bütün bunların yanı sıra tesisin kendi konsepti içerisinde, kendi atmosferi içerisinde eğlence programları, parti konseptleri var. Bunlardan bahsedeceğiz ve bütün bu özellikleri bir araya getirdiğimizde Titanic Luxury Collection Bodrum'u benzersiz kılan bir konseptle sizlere sunulduğunu anlatmaya çalışacağım. Elbette bu videoyla beraber Titanic Luxury Collection Bodrum'da tatil yapmaya karar verirseniz bizler Tatilüm ekibi olarak, ETS Tur'un yetkili satış acentesi olarak değerli rezervasyon taleplerinizi memnuniyetle bekliyoruz. Tüm çalışmalarımızı bu amaçla gerçekleştirdiğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum ve rezervasyon tercihlerinizde Tatilüm'ü tercih etmenizi özellikle rica ediyorum. Aşağıda açıklama kısmında iletişim bilgilerimiz var ve hemen Titanic Luxury Collection Bodrum'u keşfe başlamak üzere lobi resepsiyon alanına geçmek istiyorum. Girişten itibaren size oteli anlatmak için sabırsızlanıyorum. Video izlemeye başlarken beğeni ve abone tuşuna basarsanız da beni ayrıyeten mutlu edersiniz. Buyurun başlayalım. Otelin giriş bölümüne geldik. Sizler Titanic Luxury Collection Bodrum'a geldiğinizde ilk giriş aşamasında aracınıza geldiniz. Bu bir transfer aracı olabilir, kendi aracınız olabilir. Hiç fark etmez. Daha iniş aşamasında burada pırıl pırıl ekip arkadaşlarım sizi karşılıyor. Olcan selam bir kez daha. Sağ olun Ersin Bey, hoş geldiniz. Ahmet abi nasılsın? Ersin Bey çok şükür, sizler nasılsınız? Ya bakar mısınız? Hepsi manken gibi, artist gibi. Gayet şık, gayet güzel. Sizi karşılıyorlar, valizlerinizle ilgileniyorlar, aracınızı alıyorlar ve asistan arkadaşlarımız da sizi tanıştırmak üzere içeri yönlendiriyorlar. Hiç zaman kaybetmeden içeri geçiyorum. Orada da bizi asistan arkadaşlarımız bekliyor. Onlarla tanıştıracağım. Kolay gelsin. Sağ olun Ersin Bey, Bir kez daha görüşmek üzere. Çok sağ olun. Hadi görüşürüz abim. Sağ olasın. Evet, buyurun giriş yapalım. Ve Titanic Luxury Collection Bodrum'a hoş geldiniz diyerek sizler otele ilk geldiğinizde karşılanacağınız bölümle başlamak üzere keşif yolculuğumuzu resepsiyon ve lobi alanından başlatmak istiyorum. Ve Atakan kardeşimle önce tanışacağız. Tabii ki Titanic Luxury Collection Bodrum'un en önemli özelliklerinden bir tanesi asistanlık hizmetleri. Ve burada giriş yaptığınız an itibariyle Atakan arkadaşımız veya diğer mesai arkadaşlarımız sizle tanışacaklar. Hemen telefon numaranızda bir WhatsApp grubu sizin onayınız dahilinde oluşturacaklar ve tatiliniz boyunca sizlerle irtibatta kalarak ihtiyaçlarınızla ilgili, isteklerinizle ilgili anlık cevaplandıracaklar bunları. Bu bir alakart rezervasyonu olabilir, bir pavilyon rezervasyonu olabilir, doğum günü veya evlilik yıl dönümü kutlaması olabilir ya da acil ihtiyaç duyacağınız bir durum olabilir. O zaman Atakan kusura bakma, biraz zamanını aldım senin ama tanıştırmak istedim. Kaç kişi var asistan arkadaşlarımız? Toplam kaç kişiyiz? Şu anda 30 kişi varız. 30 kişilik bir asistan ekibi sizleri bekliyor burada geldiğinizde. Her misafirimizin bir asistan hizmeti alacağı arkadaşımızla irtibatta olacağını söylemek isterim. Çok teşekkür ederim Atakan. Teşekkür ederim. Kusura bakma. Hiç sorun değil. Sağ ol, hakkını helal et. Tabii ki ilk giriş aşamasında çikolatalı çilekler, şampanyalar, makaronlar sizleri bekliyor olacak. Titanic Luxury Collection'ın özellikle Luxury konsepte daha girişten itibaren asistanlık hizmetleri ve yüksek kalitede ikramlarla başlayan konsepti tatiliniz boyunca devam edecek. Biz birazdan sahile kadar yürüyüş yapacağız ve tüm alanlarda bu konseptten size bahsedeceğiz. Bu arada hemen belirtmek isterim ki otele geldiğinizde odanızı almak için resepsiyona geçmenize gerek yok. Bütün giriş işlemlerinizi Atakan kardeşim gerçekleştiriyor. Sizi koltuklara davet ediyor. Atakan görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olasın. Sizi buraya davet edecek. Buyurun lütfen. Çok ferah bir atmosfer. Bohem diyebileceğiniz bir dekorasyon tarzı var. Ama bence lobi resepsiyon alanını esas vurgulayan ana fikir manzara. Pina Yarımadası'ndayız.
Güvercinli Körfezi'nde koyuna bakıyoruz. Muhteşem bir deniz manzarası ve orman manzarası var. Ve sizler burada dinlenirken, odanız hazırlanırken garson arkadaşlarımız da siparişlerinizi alacaklar. Ve lobi bardan alkollü alkolsüz kokteyllerinizi, meşrubatlarınızı, çayınızı, kahvenizi ikram edecekler. Dilerseniz bakın burada bir kare kod var. Buradan açılan menüden de 24 saat açık bu bar. Lobi bardan bahsediyorum. Sipariş verebilirsiniz. İsterseniz halihazırda buradayken lobi bara geçelim. Çok merak eden misafirlerimiz, daha doğrusu çok fazla soran misafirlerimiz oluyor. Daha giriş bölümünde 24 saat açık lobi barın konseptiyle ta beach bar'a kadar tüm barlardaki konsepti size bir fikir verecek görüntüyle başlamış olalım. Hemen geçiyorum o tarafa. Buyurun. Ve lobi bar 24 saat açık demiştik az önce. Sizler buraya günün her saati gelebilirsiniz. Muhteşem manzara eşliğinde dilerseniz teras kısmındaki koltuklarda, dilerseniz içeride dinlenirken siparişlerinizi verebilirsiniz. Burada bir karşılama sunumu ben özellikle rica ettim. İlk gelen misafirlerimize şampanya ve çikolatalı çilek burada ikram ediliyor. Bunun dışında ilk intiba olarak da fikir vermek adına premium marka alkol içeceklerin markaları konusunda size fikir vermek istiyorum. Özellikle viskiler konusunda çok yüksek kalitede single maltlar, scotchlar, bourbonlar, Macallan'dan Black Label'a kadar, Gentleman Jack'ten Blue Label'a kadar her şey var. 18 Chivas'a kadar. Bu tarafa geçtiğimizde Olmeca'ları, Volkanları, Belverde vodkaları tek tek saymayalım. Absolutler vesaire. Bu artık luxury konseptle Titanic'e yakışan çok üst segmentte sunumları meşrubatlarda ve biralarda da görüyoruz. Gördüğünüz gibi tüm içecekler şişe olarak sunuluyor. Bu arada tesisteki tüm barlarda kahve çeşitleri, aromalı kahveler, Türk kahvesi veya filtre kahve çeşitleri anlık olarak taze demlenerek sunuluyor. Su ikramı da şişe olarak yapılıyor. Dolayısıyla sizler Titanic Luxury Collection Bodrum'daki tatiliniz sırasında çok yüksek standartta bir bar konseptle karşılaşacağınızı daha buradayken göstermek, ifade etmek istedim. Şimdi buradan yavaş yavaş ne yapacağız? Plaja doğru bir yürüyüş yapacağız. Sahile doğru bir yürüyüş yapacağız. Ve Titanic Luxury Collection Bodrum'u keşfe daha detaylı bir şekilde başlamış olacağız. Giriş bölümünde karşılanacağınız, dinleneceğiniz ve odanızı almak için beklerken kokteyllerinizi yudumlayabileceğiniz alanı göstermiş oldum. Bu alanı aynı zamanda tatiliniz sırasında güzel manzara eşliğinde dinlenmek için de ara sıra gelip kullanabilirsiniz. Aklınızda olsun. Şimdi videoyu beğenerek ve kanala abone olarak izlemeye devam etmenizi öncelikle rica ediyorum. Ve ben sahile doğru yürüyüşe başlarken Titanic Luxury Collection Bodrum'daki tatiliniz için de aşağıda açıklama kısmında iletişim bilgilerinizi bırakıyorum. Rezervasyonlarınızı tatil ekibi olarak özellikle beklediğimizi bir kez daha bu taleplerinizi bizden yapmanızı çok rica ediyorum. ETS Tur'un yetkili satış ajansı olarak Titanic Luxury Collection Bodrum rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyoruz efendim. Buyurun devam edelim. Sahile doğru yürüyüşümüz başlıyor. Efendim şimdi lobi ve resepsiyon alanındaki kısa hoş geldiniz bölümünden bilgilendirmeden sonra hemen sahile doğru yürümeye başlıyorum. Tabii bu bölümde size göstermek istediğim tesisin eğimli bir arazide olmasından dolayı aslında resepsiyon bloğundan sahile kadar yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin ise eşlik ettiği, yani Titanic Luxury Collection Bodrum'da tatiliniz sırasında hiç endişe etmeyin. Odanız nerede olursa olsun rahatlıkla yürüyen merdivenlerle ve asansörlerle neredeyse sahile kadar birkaç adımda ulaşabileceğinizi göstermek istedim. Üstelik yürüyen merdivenlerde bakın güneşten korunmuş bir şekilde konsept hazırlanmış. Son derece konforlu, rahat bir şekilde sahile kadar ilerleyeceğiz ve sahilde turumuza devam edeceğiz. Bu mesafeyi de göstermek istedim size. Efendim Titanic Luxury Collection Bodrum'da keşfimiz devam ederken odaların bulunduğu bloklarla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum size. Elbette odaların içine girerek de daha detaylı anlatımda bulunmaya çalışacağım. Ancak özellikle odaların yapısı itibariyle bize sunduğu özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Zemin katlarda CMAP dediğimiz odanızın terasından direkt havuza girebileceğiniz odalar mevcut. Üst kattaki odalar ise deniz manzaralı olarak ifade edilebilir. Elbette bu odalar kendi içlerinde standartlar, süperyorlar, deluxe odalar, aile odaları şeklinde farklı kategorilerde sunuluyor. Kişi sayınıza göre, aile yapınıza göre, beklentinize göre oda seçebiliyorsunuz ama genel olarak bunlar büyüklükleriyle aslında sınıflandırılıyor. Bazı odalar yandan deniz manzaralı, bazı odalar manzarasız, bazı odalar direkt deniz manzaralı olabiliyor. Ama genel olarak odaların bloklardaki yerleşimini burada göstermek istedim. Havuza girebileceğiniz odalar zemin katta, deniz manzaralı olarak daha üst katlarda yer almakta. Odaların genel özelliklerini, iç dekorasyonlarını ayrıyeten göstermeye çalışacağım. Buyurun devam edelim. Şimdi keşfimiz devam ederken yürüyen merdivenlerden, asansörlerden sahile doğru gitmek üzereyken asansörde havuzu gördüm.
Hemen şurada asansör var ve isterseniz sahile gitmeden önce bir havuz keyfi yapabilirsiniz. Yani havuz resepsiyonla, odalarla sahil arasında kademeli olarak arazinin yapısına göre muhteşem bir manzaraya hakim olarak konumlanmış durumda. Gerçekten çok keyif verici bir havuz olduğunu söyleyebilirim. Sizler tatiliniz sırasında dilerseniz burada, dilerseniz tabii sahile inerek havuz gibi denizde de denizin tadını çıkarabilirsiniz. Havuzu göstermeden geçersem olmazdı. Son derece dekoratif olmasının yanı sıra manzara özelliğinin havuza çok ciddi bir ayrıcalık kattığının altını çizmek istiyorum. Tabii ki burada da şezlonglar son derece konforlu. Yine arkadaşlarımız şezlonglara servis yapıyorlar. Yani içeceklerinizi, kokteyllerinizi, biralarınızı, kahvelerinizi şezlonglarınıza sipariş verebilir ya da buradaki masaları kullanabilirsiniz. Bunun için de hemen tabii bir pool var burada, misafiri bekliyor. Sabah saatlerinde arkadaşlarımız hazırlıklarını yapmışlar. Günaydın herkese, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Biz genellikle olarak hani bilgi veriyoruz ama şişe bira servisi var değil mi burada? Evet var. Harika, ben gördüm zaten. Bud var, Miller var, Beck's var, Heineken var, Efes var, Corona var ve diğer alkollü içecek çeşitlerini. İbrahim yaklaşarak şöyle bir gösterelim abi. Buradaki gördüğümüz tek tek marka saymayalım. Alkollerle ilgili tüm konsept fiyata dahil olarak sunuluyor. İsterseniz tabii kahvelerinizi, meşrubatlarınızı, alkol içeceklerinizi yine şişede olarak arkadaşlarımız size sunuyorlar. Bunun dışında tabii ki eğer isterseniz hemen çok yakında ana restoran veya sahil bölümünde yine atıştırma alanları ve sinek restoranlar var. Özellikle alakart restoranın gündüz saatlerinde çok güzel menüleri konsept haline sunması da bir ayrıcalık. Acıktığınız zaman da o bölümlerden hizmet alabilirsiniz. Engelli misafirimiz için havuzda engelli aparatlarının bulunduğunu, yine odanızdan havuza veya sahile ulaşımı sırasında engelli misafiriniz için de özel alanların, asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin kullanabileceğini hatırlatmak isterim. Dilerseniz buggy servisiyle de sizi istediğiniz yere kadar getiriyorlar, bırakıyorlar. Bunu da ek bilgi olarak verelim. Havuz bölümünü anlattıktan sonra sahile doğru devam edebiliriz. Havuzdan sonra sahile asansörle ya da merdivenle değil, yürüyerek gitmeyi tercih ettik. Çünkü çok güzel bir bahçe içerisinden geçiyoruz. Tabii ki sizler sabah yürüyüşlerinizde, akşam yürüyüşlerinizde Titanic Luxury Collection Bodrum'un muazzam bahçesinde değerlendirebilirsiniz. Bence çok güzel bir atmosfer sunuyor. Dilerseniz sahile buradaki merdivenleri kullanarak da inebileceğinizi göstermek istedim. Gerçekten doğayla iç içe bir tesis burası ve sizler asansörleri ve yürüyen merdivenleri kullanabileceğiniz gibi dilerseniz buradaki yürüyüş yollarında keşfedebilirsiniz ve doğanın tadını, deniz havasının tadını çıkartabilirsiniz. Güzel peyzajıyla beraber size eşlik edecek yolları kısaca göstermek istiyorum. Şimdi keşfimiz devam ediyor. Yürüyüş yolundan isterseniz devam edebilirsiniz demiştik. Dilerseniz de yürüyen merdivenlerden hiç yorulmadan sahile ulaşabilirsiniz. Bunu bir kez daha göstermek istiyorum. Bu zannediyorum 3. ya da 4. yürüyen merdiven. Asansörü de kullandık bu arada. Ben bu alanda özellikle bahsetmek istediğim sahile birkaç adım kaldı ve alakart restoran sunumlarını gözlemlemeye başladık. Şu anda Pascarella, İtalyan alakartı gözlemliyoruz. Akşam saatlerinde burayı çok daha detaylı anlatacağım. Ama şu anda özellikle belirtmek istediğim bir şey var. Titanic Luxury Collection Bodrum'da alakart restoranların tamamı muhteşem konumlarda yer alıyor. Deniz manzarası eşliğinde ve kendi özel ambiyanslarında, özel dekorasyonlarıyla size hizmet veriyorlar. Bir başka özelliği ise yine bu alakart restoranlarda sabah saatlerinde kahvaltı alabilecek olanlar var. Alabilecek olduğunuz seçenekler var. Pascarella bunlardan bir tanesi. Asistan arkadaşlarımızdan rezervasyon yaptırmak üzere hiçbir ücret ödemeden sabah saatlerinde açık büfe ana restoran, Gusto isimli 24 saat açık bir alakart restoran daha var. Yine ücretsiz. Orada ikinci seçenek, Pascarella üçüncü seçenek. Bir de Hasır isimli Türk mutfağı alakartı var. Akşam yine göstereceğim size orayı. Belki bugün turumuz sırasında bahsedeceğim. Yani 4 farklı yerde kahvaltı alabiliyorsunuz. Biz şu anda Pascarella'nın yanından sahile doğru ulaşmak üzereyken aklıma geldi. Sabah saatlerinde bunu ifade etmek istedim. Ana restoranda açık büfe, Gusto 24'te ne zaman isterseniz, Pascarella ve Hasır'da ise asistan arkadaşlardan öncesinden bir rezervasyon yaptırmak kaydıyla ücret ödemeden faydalanabileceğini belirtmek isterim. Bu arada Pascarella ve Hasır'da gün içerisinde özellikle sahil bölümünde tatil yapan misafirlerimize konsept halinde güzel menüler sunuluyor. Alakart restoran olmasına rağmen onlar da aktif şekilde hizmet veriyor. Tüm alakartlar bu yürüyüş yolu üzerinde muhteşem deniz manzarasına hakim olmak üzere sunulmakta. Dolayısıyla Titanic Luxury Collection Bodrum'da alakartların benzersiz özelliğe sahip olduğu atmosfer açısından söylüyorum. Bir ayrıcalık olarak not alabilirsiniz. Neyse artık sahile geldik. Alakartlara geri döneceğiz. Mavi bayrak panosu bizi karşıladı ve buradan yine benzersiz özelliğe sahip olan beyaz kumlarla kaplı sahile inebiliriz.
ve Titanic Luxury Collection Bodrum'da tatile hoş geldiniz. Muhteşem bir sahile ve tatilin tadını çıkarmaya hoş geldiniz. Titanic Luxury Collection Bodrum'a neden benzersiz ifadesini kullandığım konusunda sahildeki alacağınız hizmetler ve buradaki atmosferin size yaşatacağı hissiyat bence önemli bir nokta olarak anlatılabilir. Şimdi sahile indiğiniz zaman tabii burada farklı kullanım alanları, farklı hizmet alanları var. Şu anda gördüğümüz alanlarda mesela buradan başlayalım. Son derece konforlu yatak minderli şezlonglar ve kare kod sistemiyle içeceklerinizi, kokteyllerinizi, alkol veya alkolsüz, damak zevkinize uygun siparişlerinizi şezlongunuza kadar servis yapan arkadaşlarımız olduğunu öncelikle söylemek istiyorum. Sahil yapısını, kum yapısını birazdan bir daha göstereceğim ama hemen belirtmem gerekiyor ki tüm sahil alanında otel tarafından sertifikalı doğal kumlar misafirlerin rahat ve konforlu kullanım için hazırlanmış durumda. Bunun dışında sahilde yetişkin misafirlerimiz için artı 16 yaş adult bölüm mevcut. Yani dilerseniz biraz daha izole bir alanda eşinizle beraber mesela balayı çiftlerimiz adult bölümü kullanabilirler. Yamas'ın hemen ön tarafı Yamas. Muhteşem bir alakart restoran. Orayla ilgili akşam saatlerinde yine görüntüler aktaracağız. Sahilden aktarmaya, bilgi aktarmaya devam ediyorum. Bu tarafa doğru baktığımızda Crep Social Beach Club'ı göreceğiz. Tabii şu anda sakin görünüyor ama akşamüstü saatlerinden itibaren burada özel konsept partiler düzenleniyor. Yine Titanic Luxury Collection Bodrum'un en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi şu anda bulunduğumuz yerde yer alan Crep Social Beach Club. Akşam saatlerinde, gece saatlerinde hani öğleden sonra başlayan müzik ve dans programları, parti programları gece saatlerinde de yine zirve yapan after party olarak sizlere eğlencenin doruna çıkartacak after party olarak devam ediyor. Bunun dışında yine bu sahilin sonunda da size daha izole, ailenizle beraber, eşinizle beraber kendinizi daha özel ve ayrıcalıklı hissedeceğiniz pavilyon alanları sunmuş durumda. Yani sahile baktığımızda aslında farklı bölümlerden oluşan ama her biriminde ayrı hizmetleri çok yüksek standartta sunabilen bir plaj sizi bekliyor olacak. Dolayısıyla Titanic Luxury Collection Bodrum'da benzersiz ifadesini sahil içinde çok rahatla kullanabileceğimizi, muhteşem bir manzara eşliğinde tertemiz pırıl pırıl bir denize, neredeyse havuz özelliğinde dalgasız bir denize girebileceğinizi de göstermiş olmak istiyorum. İsterseniz şuradan yaklaşarak denizin genel yapısını da size gösterelim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Metin, nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz sormalı. Sağ ol. Hava biraz sıcak ama Evet. iyi görünüyorsun. İyi, evet. Ellerine sağlık. Rica ederim. Şezlonglara servis yapılıyor. Evet. Zannediyorum bir limoncello bar var, bir de Bellini bar var. Bellini var, evet. Yani sahildeyken iki ayrı bardan arkadaşlarımız Karekod'dan Evet, gelen siparişleri evet. hazırlıyor. Sen de servis ediyorsun. Evet. Ben sadece kısaca sen tesadüf oldu göstermek istedim. Evet, Güneşte buyurun. çok tutmayayım. Yok, hiç Eline önemli değil. emeğine sağlık. Rica ederim. Kolay gelsin kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet, Metin gibi diğer arkadaşlarımız da sizler şezlongunuzda keyif yaparken kahvenizi, çayınızı, suyunuzu, kokteyllerinizi ne istiyorsanız servis ediyorlar. Denizin yapısını göstermek için hemen yaklaşalım. Tekrar ediyorum, sertifikalı özel bir kumdur ve sizler denize girerken sığdan derine yürüyerek girebileceğinizi, yine bulunduğu koy Pina Yarımadası'ndayız ve bu koydaki genel yapı sebebiyle dalga almayan bir bölüm burası. Çok rahatlıkla denize girebileceğinizi ifade edebilirim. Elbette isterseniz iskeleyi de kullanabilirsiniz. Çok sığ bir deniz değil. Yavaş yavaş hani yürüyerek girebilirsiniz ama şöyle 4-5 metre sonra boyu geçiyor. Yine de deniz keyfi yapabileceğiniz en öne çıkan oteller listesinde Titanic Luxury Collection Bodrum'u belki de ilk sıraya yazmanız için yeterli bir görüntü sunduğumu düşünüyorum ve turuma, keşfime devam ediyorum. Şimdi sahil bölümünü tabii hızlıca geçmeyeceğiz. Birçok detaydan bahsetmek istiyorum size. Bunlardan bir tanesi pavilyonlara doğru ilerlerken yol üzerinde bizi karşılayan, unutmamam ve size bahsetmem gereken bölüm dondurma ve soğuk meyve büfesi. Sabah erken saatte olmasına rağmen dondurma servisi başlamış. Birazdan soğuk meyve servisi de başlayacak. Yine sahilin her iki tarafında Bellini ve limoncello barlardan arkadaşlarımız zaten size servis yapıyorlar. Yani siparişlerinizi şezlongda verebileceğinizden bahsetmiştim. Birazdan geri döneceğim ve burada Crep Social Beach Club'ın oturma alanlarından da görüntüler sunacağım size. Burada aynı zamanda beef à la carte da var. Öğleden sonra çok güzel hamburgerleri yine konsept halinde sunuyorlar. Birazdan bahsedeceğim. Ama isterseniz şöyle pavilyonlara doğru bir yürüyelim. Pavilyon alanlarını gösterelim. Sahildeki görüntüleri tamamlayalım. Daha sonra tekrar geri dönüş yapacağız. Vallahi şimdi plajda turumuz devam ediyor. Adnan kardeşim sıcakta servis yapıyor. Bana hakkını helal et. Estağfurullah. 10 saniyeni alacağım. Hiç önemli değil. Biz şezlonglara servis yapıldığından çok sıkla bahsediyoruz. Evet. Şu anda burası limoncello mu Bellini mi? Bellini bar. Bellini bardayız. Evet. Seni çok tutmayalım Adnan. İşin nasıl gelsin? Teşekkür ederim, sizin de öyle. Servisin nasıl yapıldığını göstermek için yine bir örnek oldu. Bu arada
engelli misafirlerimizin, tekerlekli sandalye kullanan veya bebekleriyle gelen misafirlerimizin bebek arabalarıyla sahilde rahat ilerlemesi için hemen hemen her yerde gördüğümüz platformlar var. Arkadaşlar kolay gelsin. Buraya kadar gelip de bardaki konsepti göstermeden olmazdı. Şöyle yaklaşalım. Ercan. Doğru. Nasılsın Ercan, iyi misin? Teşekkürler, siz nasılsınız? Bir şey söyleyeceğim. Tam böyle beach barda işinin ehli barmen atmış şeyi var sende, böyle bir karizması var kardeşim. Gözlüklerle falan 10 numara olmuş. Şimdi şöyle bir göz atıyorum. Bir kere öncelikle çok güzel bir çay kahve düzeni burada dikkatimi çekti. Evet. Gayet güzel kahve kokuları da geliyor. Misafirler kahve keyiflerini orijinal fincanlarda ister Türk kahvesi, ister filtre kahve, isterlerse aromalı kahveler alabiliyorlar. Bu güzel. Bunun dışında Ercan, yukarıdaki alkol içeceklerin tamamı konsepte dahil olanlar değil mi? Bunların hepsi konsepte dahil. Burada görmüş olduğunuz işte import alkollerimizden belugalar, Ercan Legus'lar. özür dilerim, mikrofona konuşur musun? Tabii ki. Sesin tam gelmez bize. Şöyle tanıtayım burayı. Görmüş olduğunuz bu import alkollerin hepsi otelimizin konseptine dahil. Grey Goose, Elite, işte Smirnoff, Skolichna, Beluga, bunların hepsi dahil. Burada da viskilerimiz mevcut. Görmüş olduğunuz gibi single maltlar, Glenmorange'lardan Monkey Shoulder'lara, Singleton'a kadar hepsi mevcut. Evet, cinlerimizden Roku Gin, Japonya'nın, İtalya'nın Bottega Gin'inden Tanquery'e kadar bütün cinlerimiz mevcut. Mesela sahilde deniz sırasında bira en çok tercih edilen Evet. bir tanesi. Bira seven misafirlerimiz için burada şişe bira sunumu da yapılıyor galiba. Gördüğüm kadarıyla o her şey var. Burada şişe olarak Orayı şöyle bir anlatır mısın bize? Red Bull'ları falan da. şöyle Miller, Budweiser var, Heineken, Beck's, Corona, Efes, Guinness. Ekstra olarak alkolsüz biramız olarak Klaus Holler var. Bunlar misafirlerimiz istediğinde soğuk soğuk kovanın içerisinde servis ediyoruz misafirlerimize. Alkolsüzler de yine şişe olarak servis ediyor. Evet, soft içeceklerimizin Titanic Luxury Collection Board'unda hepsini şişe olarak servis ediyoruz. Meyve suyundan sodasına, iced tea'sine kadar ve tonik çeşitlerine kadar hepsini şişe servis ediyoruz. Böyle yani genel olarak. Ellerine sağlık. Rica ederim. Ercan, sen sadece bir şeyi atladın, ben tamamlayacağım. Çok güzel bütün detayları verdin. Ben Red Bull'u gördüm ve şekersiz Red Bull'da gördüm. Tabii ki. Değil mi? Çeşit İki çeşit Red Bull konsepte dahil ve kutu Guinness'ler de var. Çok güzel. Evet. Enfes. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Tekrardan hoş İşiniz geldiniz. rast gelsin. Sağ olun. Evet. Yavaş yavaş devam. Kolay gelsin herkese. Adam kolay gelsin. Kolay gelsin Ahmet. Kolay gelsin. Hadi devam edelim. Efendim, sahilde bir bölümün sonuna geldik. Elbette Titanic Luxury Collection Bodrum'da sahil boyunca birçok alanda hizmet noktaları var. En son Bellini Bar'da bir sunumdan bahsettik size ama bakın burada da çocuklar için bir oyun parkuru var. Hemen onun üst tarafında beach volley alanı var. Onları kısaca göstermek istedim ama buraya gelmekteki esas amacım size pavilyonlardan bahsetmekti. Bu arada engelli misafirlerim için denize girerken kullanacakları engelli aparatlarını, engelli arabalarını da göstermek isterim. Bakın buradaki platformun sonundan çok rahatlıkla o araçları kullanarak deniz keyfi yapabilirler. Otelin engelli misafirlerimizin kullanımına uygun olduğu konusunda birkaç nokta hatırlatma yapmıştım. Havuzlarda da keza böyle rahatlıkla kullanabileceğiniz bir alan. Şimdi pavilyonlar tesisin sahilinde tüm şezlonglar, şemsiyeler, iskele bölümü tabii tüm misafirlerin kullanımına açık ama biraz daha kendinize özel, biraz daha izole, biraz daha ayrıcalıklı bir alan isterseniz ailenizle, eşinizle ve yeme içme servisinin daha geniş bir konsepte şezlonglarınıza veya pavilyonlarınıza getirilmesini isterseniz o zaman da rezervasyonlu ve ücretli olmak kaydıyla buradaki pavilyonları kullanabilirsiniz. Asistan arkadaşlarımızdan talep etmeniz, rezervasyon istemeniz yeterli olacaktır. Burada gördüğümüz özel konseptli, kendi içinde mini barı olan, kendi içinde menüsünde yiyecek servisleri olan ve tabii ki aynı şekilde size özel kullanım alanlarıyla ayrılmış pavilyonları da notlarınız arasına eklemenizi rica edeceğim. Rezervasyonunuz için, bunların ücretleriyle ilgili bilgiler için bize ulaşabilirsiniz ya da otele geldiğiniz zaman asistan arkadaşlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Hem drone görüntüleriyle hem de buradaki görüntülerle pavilyonları da kısaca özetlemiş olduğumu düşünüyorum ve tekrar keşfimize devam ediyoruz. Titanic Luxury Collection Bodrum'da keşif yolculuğumuz devam ederken öğle yemeği molamızı ana restoranda açık büfe yerine hasır alakartta vermeyi tercih ettik. Şimdi bu da akşam saatlerinde Türk mutfağı, yöresel lezzetler, kebaplar, ızgaralar gayet güzel bir ortamda akşam menüsü şeklinde alakart olarak sunuluyor. Ama onun dışında öğle saatlerinde 12.30'dan itibaren size sunulan menüler arasında çok lezzetli, çok özel menüler var. Bunlardan bir tanesi kapalı Karadeniz pidesi. Şöyle içiyle beraber göstermek istiyorum. Bunun dışında Berlin usulü bir döner sandviçimiz var. Yine Hasır markasının Berlin'deki şubesine giden misafirlerimiz belki hatırlayacaklardır.
Bilmeyenler için hemen söyleyeyim. Alman usulü özel bir ekmek. Yine içinde Hasır'daki ustalarımızın, şeflerimizin hazırladığı özel soslarıyla, yoğurt ve ketçap soslarıyla beraber tamamen Almanya'da, Berlin'de Hasır restoranda yediğiniz aynı lezzetle döneri ve sumaklı soğanı domatesiyle, maydanozla beraber orijinal bir Berlin usulü, Hasır usulü sandviçimizi, döner sandviçimizi sipariş verdik. Dilerseniz hamburgerler yine orijinal özel köfteleriyle, döner menüler, pilav üstü, İskender veya ızgara çeşitleri de gün saatlerinde burada Hasır Alakart'ta sizleri ücretsiz ve rezervasyonsuz olarak bekliyor olacak. Manzaramız zaten muhteşem. Bu bilgiyi size verdikten sonra tekrar turumuza, keşfimize devam edeceğiz. Keşfimiz devam ediyor. Hemen yanı başımızdaki Hasır Alakart'ta Berlin usulü döner, kapalı Karadeniz pidesiyle yanına bir de hamburger ilave ettik. Muhteşem bir ziyafete dönüştü. Öğle yemeğinde bu sıcakta bu kadar da olmamalıydı dedirten bir ziyafetten sonra şimdi turumuz devam edecek tabii. Hasır Alakart'ın hemen biraz yukarısında şu anda BeFit'teyiz. Yine Titanic Luxury Collection Bodrum'un hem kapalı alanda spa bölümüyle yan yana fitness center olarak hizmet veren profesyonel aletlerin olduğu bir bölüm var. Aynı zamanda yine gün içerisinde buradaki ekip arkadaşlarımızın eşliğinde sabah yogası, bisiklet turları, sabah meditasyonu, paddleboard, pilates, plaj voleybolu gibi birçok farklı aktiviteyi yine burada, bakın hemen yan tarafta plaj voleybol alanı var. Az önce sahildeyken aşağıdan kısaca göstermiştim. Kullanmak üzere değerlendirebilirsiniz. Yine asistan arkadaşlarımız size programları, saatleriyle ilgili bilgi verecekler. Ama dilerseniz yine yürüyüşünüz sırasında, keşfiniz sırasında buraya uğradığınızda saatleri de orada hepsini yazmışlar. Sabah saat 8'den itibaren programlar başlıyor. Bunun yanı sıra yine buradaki BeFit alanının hemen yan tarafında da ağaçların için hamakların olduğu bölüm var. Özellikle gün içerisinde dinlenmek isteyen, ağaç kokusuyla, çam kokusuyla, çim kokusuyla, kuş sesleriyle uyuklamak isteyen misafirlerimiz buradaki hamakları değerlendirebilirler. Yine turumuz, keşfimiz devam edecek. Şöyle bir soluklandık. Aklımızda hala Berlin usulü o güzel sandviçin lezzeti kaldı. Belki akşamüstü bir kez daha deneyimleyebiliriz, bilmiyorum. Akşam saat 5'te futbol turnuvası var. Saat 3'te stretching var. Biraz daha detay veriyorum. Saat 11.30'da kickboxing var. Onun dışında kangoo jumps var. O kadar çeşitli ki gözüme çarptı, bir daha okumak istedim. Devam ediyoruz. Buyurun. Videomuzun bu bölümünde Titanic Luxury Collection Bodrum'un belki de en önemli alanlarından birini gezeceğiz. Kikoa Çocuk Kulübü'ne giriş yapıyoruz. Geçen sene açılan ve Türkiye'nin en donanımlı çocuk kulüplerinden bir tanesi burası. Bence bir tatilin mutlu neticelenmesi için en önemli sebeplerden bir tanesi çocukların mutlu olması ve çocuklarıyla tatile gelen misafirlerimiz, ailelerimiz özellikle onların iyi hizmet alacakları çocuk kulüplerini özellikle incelemek istiyorlar. İşte Kikoa bütün donanımıyla 1 yaştan itibaren, bebek yaştan itibaren misafirlerimizi, küçük misafirlerimizi bekliyor ve gece saat 02'ye kadar onlara hizmet veriyor. Birazdan içeriden yetkili bir arkadaşımız da Kikoa'nın onlara verdiği hizmetleri bebek yaştan itibaren genç arkadaşlarımıza kadar aldıkları hizmetleri anlatacak. Ben de sizlere sunacağım. Titanic Luxury Collection Bodrum'da olmanız için, çocuklarla beraber onları mutlu edecek bir konseptte ağırlanmanız için çok önemli bir sebep olacağını düşünüyorum. Hemen atmaya başlıyorum. Lütfen siz de beğeni ve abone tuşuna basarak tatil yapmaya karar verdiğinizde de aşağıdaki açıklamalar kısmına iletişim bilgimizden bizlere ulaşarak Titanic Luxury Collection Bodrum tatilinizi tatil ekibimize planlayın diyorum ve keşfimize başlıyorum. Buyurun. Hoş geldiniz diyerek ilk adımımızı attık. Ben geçtiğimiz yıldan beri aslında fırsat kolluyordum. Kikoa'yı size anlatmak için sabırsızlanıyordum. Bugüne kısmet oldu. Öncelikle resepsiyon alanı, tabii ki giriş yaptığınızda çocukların bir kayıt işlemi gerekiyor. Merhabalar, kolay gelsin. Onların yaşlarına göre burada notlar alınıyor. Alerjen durumları var ise burada tabii renk kartları var. Hemen ben göstereyim size. Çocuklara bir isimlikle. Mesela mavi kartlar aslında dışarı çıkmalarına sakınca yok. Biz onları ister burada ister dışarıda olmaları konusunda serbest bırakıyoruz diyorsanız mavi kart veriyorlar. Hayır, içeriye bıraktık, bir daha dışarı çıkmasın istiyorsanız o zaman turuncu kart veriyorlar. Bu şekilde bir kayıt işlemiyle Kikoa'da çocuklar hizmet almaya başlıyorlar. Natalya Hanım'la ben sizi tanıştırmak istiyorum. Kendisi Kikoa'nın sorumlu görevli arkadaşlarımızdan. Muazzam bir ekip var zaten burada. Şimdi bize biraz gezdirecek burayı. Nasılsınız Natalya Hanım? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Kids Club'a hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok önemli bilgiler vereceğiz. Öncelikle benim için can alıcı noktalardan bir tanesi. 1 yaştan itibaren bebekleri burada bırakabiliyorlar ve ücretsiz olarak. Aynen. Süper. Bir de gece saat 2'ye kadar açık diye biliyorum. Bu iki önemli bilgiyi verelim.
Sonra bebeklerden başlamak üzere herhalde burada değil mi bebeklerin bölümü? Misafirlere bilgi verelim. Buyurun Aynen, lütfen. Tamam. Burası bebek odası. Tamam. 1-3 yaşa kadar burada Tamam. kalabilir. Tek başına. Aha. Aileye gelirken burası imza atınca burası kalabilir çocuklar. Tamam. Ailesiyle beraber burada Ailesi kalabilir. olabilir, tek başına da Tek başına da kalabilir. Evet. Yani 2 yaşındaki bebeği buraya bırakabiliyorlar. 1-2-3 yaş. 1-2-3 yaş bırakabiliyorlar. Aynen. Ve burada görevli arkadaşlarımız onlara eşlik ediyor. Tek başına bırakmıyorlar değil mi? Görevli var. Necip Hanım burada. Aa merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun. Medya Hanım nasılsınız? Ne var ne yok? Teşekkür ederim. Necla Hanım. Necip Hanım. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hemen benim bir sorum var size. Mesleğiniz nedir? Ben çocuk gelişimciyim. Bir saniye Necip Hanım burayı tekrar alalım. Mesleğiniz Evet. nedir? Ben çocuk gelişimciyim. Harika. Burada yaklaşık 7 yıldır bu mesleği yapıyorum. Harika. Otelcilik sektöründe 7 yılım var. Harika. Daha öncesi de var okul hayatımda. Ama sadece otelcilik sektöründe 7 yılım var. Yaklaşık 2 yıldır 1-3 yaş yani 1 ve 3 yaş Bebekler bakıyorsunuz çocuklarla birlikteyiz. Çok Aynı zamanda baby spa ve masaj yapıyorum. Aynen. Birazdan az sonra Ücretsiz ilerlediğimiz mi? evet ücretsiz otele Gösterme dahil. şansımız olur mu? Tabii. Lütfen bakalım. Buyurun. Şöyle 2 tane jacuzzi'miz var. 3 ve 11 ay arası bebeklere baby spa. Ardından da masaj yapıyoruz. 20 dakika baby spa, 10 dakika masaj olarak çocuklara ücretsiz olarak veriyoruz. evet bebeklere hizmet veriyoruz. Burası böyle bir ücretsiz hizmetimiz. Bunu da ben yapıyorum. Dahil olan bir sonraki odamız da uyku odamız. Hemen gösterelim. Buyurun. Yardımcı olayım size. Uyku odamız şu an müsait değil. İçeride bir bebeğimiz uyuyor. Tamam. Yine burada aynı şekilde kayıt alıp veya aileyle birlikte uyuyabilir veya bizde kayıtlı olan bir çocuk burada uyuyup bırakabilirler. Necip Hanım çok memnun olduk. Rica Çok ederim. teşekkür Ben ederim. memnun oldum. Teşekkür ederim. Sizin gibi ne diyelim hani çocukların bakımı konusunda hem bu kadar sıcak, pozitif hem de güvenle teslim edeceğim bir Teşekkür arkadaşım olması ederim. çok güzel. Çok sağ Diğer olun. bölümlerde de yine profesyonel ekip arkadaşlarımızla karşılaşacağız. Söz Natalya Hanım'da, kılavuzluğu ona bırakıyoruz. Görüşmek üzere, kolay gelsin. Buyurun. Buyurun devam ediyoruz. Evet, devam edelim. Buraya. Burası küçük bahçemiz var. Küçük bahçe, iç bahçe Evet, burası. Aynen. Burası bilim atölyesi. Bilim atölyesi. Bilim atölyesi, evet. Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar. Neler yapılıyor burada Natalya? Mikroskop falan var. Mikroskopumuz var, bilim oyun var. Çocuklar, evet, her şey Deney yapıyorlar. bilim yapıyorlar. Peki, manzarası da çok güzelmiş bu arada buranın. Aynen doğru. En güzel manzara burada. En güzel manzara burada mı? Peki, devam edebiliriz. Burası sabah 9'da 5'e kadar açık. Sabah 9'dan akşam 5'e kadar Aynen, açık. bilim atölyesi Açık. açık. Devam ediyoruz. Burası bizim seramik odası. Seramik odası. Seramik odası, evet. Öyle şekilde sabah Şöyle rahatsız etmeden bakabiliriz değil akşam mi? bir şeye kadar açık burada. Merhabalar. Bu tarafa doğru çekelim. Rezervasyon yapmamız Kolay gelsin. lazım. Merhaba. Çocuklar her şey Burası saat yapıyorlar. kaçtan kaça kadar? Aynen 9 9'dan 5'e kadar. akşam 5'e Aha. kadar. Seramik Açık atölyesi burada. açık. Peki teşekkür ederiz. Devam edebiliriz. Devam ediyoruz. Burası bizim aktivite odası. Evet. Buyurun. Merhabalar. Kolay gelsin. Burası yüz boyama var, takı tasarım var. Aha. E, Takı tasarım, yüz boyama, biraz daha böyle el işi, boyama Aynen, işleri falan. helken, Kağıt taş- kesme falan da taş var mı? yapımı, evet, resim. O da bizim programımız var. Sanat aktivite, Programı bir yakından gösterelim. slime yapımı var, ekosistem yapımı var. Burada da onların burası- yaptığı ürünler var. Heykel tasarım. Heykeller, sanat eserleri var. Peki Her devam gün, edelim. bugün, her gün burası özel programımız var. Mesela yarın saat 12 parfüm yapımı olacak. Ne yapımı? Parfüm yapımı. Parfüm yapımı Aynen. olacak. Ne kadar güzel. Başka ne yapıyorsun? Devam Mesela parfüm ediyoruz. yapımı, heykel yapımı, Parfüm o özel yapımı, programlarda. Heykel yapımı, ekosistem yapımı, Aha. slime çok popüler. Slime çocuklar Slime çok yapımı, sever. çok Evet, güzel. slime yapımı. Buradan nereye gidiyoruz? Burası bizim bahçemizde, burası futbolumuz olacak. Aa güzel. Her gün- Açık alanı da var. Evet. Ve onun arkasında bizim amfiteyatromuz var. Çok güzel. Her gün mini disco var. Saat 8.30 başlıyor.
Ve sonra akşam saat 9 şovumuz var. Tamam. Her gün akşam 8.30'da mini disco var, saat 9'da şov var ve burası da mini kulübün açık alanı. Üst tarafta da aqua park var zaten. Değil mi? Tamam. İçeride devam edelim mi? Teşekkürler. Burası çocuklar teraryum yapımı yapıyor. Teraryum yapımı var. Teraryum var. Şunlar. Öyle şekilde yapıyor. Şimdi art stüdyodayız bu arada. Aynen. Bunu tekrar İbrahim çekti dışarıdan tabelayı ama. Teraryum yapımı var. Güzel tuval resim çocuklar kendini yapıyorlar. Merhabalar, buyurun. kolay gelsin. Merhabalar. Oo, tuval, yağlı boya mı yapımı var. çalışıyorlar? Evet, mum yapımı, sabun yapımı. Çocuklar çok sever. Duvarlarda da dekor olarak onların yaptığı tablolar kullanılmış zaten. Buradaki boyalar çocukların sağlığına zarar veriyor mu? Hayır. Yani o Çocuklar için. çocuklar için olanlar değil mi? Özel seçilenler. Evet, özel. Peki, kolay gelsin. Devam edelim. Müzik odası. İçeride çok güzel bir aktivite var şu anda. Çok iyi ya. Muhteşem. Ben şimdi sırada Lego odası var diyeceğim. Zaten görünüyor. Burası için bir yaş sınırı var mı? 4 yaş. 4 yaştan itibaren. 12'ye kadar. Tamam. Şimdi mesela hani biz bebek odası 1 yaş, 3 yaş bebekler sadece orayı kullanabiliyor değil mi? Yok. Bazen onlar burası da katılmak istiyorlar. Anne ile birlikte olur. Tamam. Anne Yani ile çünkü baba. bu tip küçük oyuncakların Evet, olduğu yerler bebekler sadece için. anne ile birlikte. Tamam, anlaştık. Evet, Lego odasını da görmüş olduk. Kolay gelsin size. Görüşürüz. Sağ olun. Lego için rezervasyon gerekiyor. Rezervasyon gerekiyor. Çünkü bayağı yoğun olabiliyor, değil mi? Evet. İlk girişte kayıt yaptırırken siz müsait saatleri söylüyorsunuz. Lego aktivitesine katılmak istiyorsa şu saatte gelebilir diyorsunuz ve o saatte seçim yapıyor. Tabii şu Evet, saatte gelirken evet. birkaç tane söylüyorsunuz, oradan seçim yapıyor. Lego odasından sonra hemen karşıda ahşap atölyesi var. Burası aktivite saatlerinde açılıyor. Şu anda kapalı. Aktivite saatlerinde yine belli yaş gruptaki çocuklarla el becerini geliştirmek üzere ahşap atölyesi kullanılabiliyor. Bu arada ben içeriye giremedim ki anlık olarak ama belirtmek isterim ki kullanılan tüm alet edevat çocuklara yönelik hazırlanmış aletler. Kesinlikle tehlikeli bir alet yok burada. Onu da ilave olarak aktaralım, söyleyelim ve devam edelim. Natalya Hanım lavaboları da göstermek istedi. Kızlar ve erkekler için ayrı ayrı tuvaletler var. Engin farklı boylarda, farklı şeylerde böyle lavabolar ve klozetler var. Ama esas benim söylemek istediğim içeride böyle doğal dekorasyonlu şeyler de kullanılmış. Oh, gayet güzel. Ve klimalı, müzik yayını olan her alanda bu var zaten. Çok yüksek kalitede lavabolar onları bekliyor. Burası dans akademisi mi? Evet. Harika. Gösterebilir miyiz? Burası dans odası. Çocuklar yok. Merhabalar. Kolay gelsin. Yine dans akademisinden de günün belli saatlerinde programlar yapılıyor. Evet. Gündüz çocuk- iki kez dans yapımı, dans dersimiz var. Tamam. Dans dersleri günde kaç defa yapılıyor? 2. Günde 2 defa dans dersleri var. Ücretli olarak günde 2 defa burada profesyonel arkadaşlarımızdan dans dersleri alabiliyorlar. Evet. Doğru söyledim değil mi? Doğru. Peki devam edelim buyurun. Devam ediyoruz. Buyurun. Buyurun. Burası Kiko Sinema. Sinemamız. Evet. Buyurun. Bunu adamızın dışına giden biri başaracak. O kişi Mauri'yi bulacak, onunla okyanusu geçecek ve böylece Tefite'nin kalbini yerine koyup hepimizi kurtaracak. Harika. Türkçe yayın yapılıyor burada. Bazen İngilizce mi oluyor? Değişiyor değil mi? Yani Aha. 3 tane dilim var. İngilizce, Türkçe ve Rusça. İngilizce, Türkçe ve Rusça yayın yapan sinema salonları 3 tane salonumuz var. Çok güzel. Evet. Tamam. Peki devam edelim. Restorana geldik. Evet. Ama burası da özel fashion design studio. Tamam, şu anda Yoksa- temizlik yapılıyor Tamam. orada. Aha. Oraya Burası birazdan da- geçelim. Ha, aynen. Burası? Moda tasarım fashion design studio. Öyle mi? Küçük Buyurun. prensesler burayı çok severler. Tabii Değil mi? ki. Buyurun, moda tasarım atölyesi. Biçki, dikiş, nakış öğrenmek isteyenler buraya. Şu an baskı yapıyorum.
tişört, baskı. Kolay gelsin. Bu ücretli olarak yapılıyor değil mi? Ücretsiz. Ücretsiz mi? Ben Natalya Hanım'dan aldığım bilgiyle hemen aktarıyorum. Zannediyorum fotoğrafı çekiliyor çocukla beraber. Daha sonra ücretsiz olarak tişörte basılıp hediye ediliyor. Ve bunun ücretsiz olması Titanic Luxury Collection Bodrum'un tabii ki bir ayrıcalığı. Tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Gösterebilir misiniz? Evet. Harika. Evet. Moda atölyesinde üretilenlerde zannederim burada satlık olarak falan da isteyen alabilir mi? Ha, beğendim tişörtü değil. Tişört, evet tabii ki buyurun. Değil mi? Satılabiliyor Tabii değil ki. mi? Ha, peki. Sizin beyaz tişört var, biz de sizin için yaparız. Tamam, Yani teşekkür, büyük beden yok maalesef. teşekkür çocuk ederim. için. Sağ olun. Evet, devam edelim. PlayStation arasında. Sabah saat 9, gece 2'ye kadar açık burada. Oo. Rezervasyona gerek yok. Tamam. Ve son dönemde çocuklar için olmazsa olmaz bölümden bir tanesi PlayStation bölümü. Burası kaç yaştan itibaren? 4 yaştan sonra herkes kullanabiliyor. Gece saat 2'ye kadar da açık. Aha, Süper. 2'ye kadar. Valla çocukların en çok oyalandığı şeylerden bir tanesi. Ama şöyle bir durum var. Tabii biz müzik atölyesi gördük, sanat atölyesi gördük, bilim atölyesi gördük. Şimdi hep PlayStation olması da zaten biraz negatif olabiliyor. Aslında diğer aktivite mesela dışarıda bahçede futbol aktivitesi yine çocuklar için zaman zaman planlanıyor. PlayStation'dan ziyade biraz o tarafa doğru da böyle şey olursa ne derler? Aktiviteleri kaydırılırsa daha iyi olur gibi geliyor bana. evet. Çünkü bıraktığınızda hep PlayStation oynuyorlar. Olabilir, bazen mi? öyle. Evet. Ama biz info veriyoruz çocuklara. Öyle çocuklara toplantıyoruz. Futbolumuz zamanı, dans zamanı, sinema zamanı. Öyle şekilde çalışıyoruz. Burası Game Center. Game Center, Game Center. ve burası da ücretsiz. Tabii ki. Evet, genellikle biliyorsunuz otellerde bu tip aktivite alanları, game center'lar jetonlu çalışır, ücretlidir. Ama Titanic Luxury Collection Bodrum'da, merhabalar. Taha nasılsın? Taha, Premier Lig'deki futbolculara benziyorsun. Teşekkür ederim. Gerçekten ben görevli olduğunu anlamadım. Önce işin rast gelsin. Teşekkür ederim. Tekrar Zımba gibi görünüyorsun. Sağ olun. Sağ olasın. Evet, burası da Game Center alanı. Çocukların herhangi bir şekilde ücret ödemeden faydalanabilecekleri oyun alanları burada. Aşağıda bir soft play alanı var. Play. Yine klimalı, serin bir alan. Burası saat kaça kadar? Yine 2'ye kadar açık mı burası? 2'ye kadar açık. Gece 2'ye kadar açık. Çok güzel ya. Vallahi çok iyi. Peki görevli arkadaşlarımız mesela akşam saatlerinde saat 9'da şov vardı galiba, değil mi? 8.30'da Mini disco var. 9'da şov var. Sonra mesela saat 11'de bir aktivite oluyor mu gece? Evet, aktivite odasında açık. Aktivite odası Orada açık. serbest resim var, masa oyunları var. Masa oyunları, Evet. PlayStation falan da açık PlayStation'da zaten. açık. Zaten bazen biz masa oyunları yapıyoruz, müzik sandalye yapıyoruz çocuklarla birlikte ve sinemada açık. Bir de bebekler için mesela 2 yaş, 3 yaş olduğu zaman Nezihe Hanım da galiba gece onlarla zaman geçirebiliyor galiba, değil mi? Evet. Orada 2'ye kadar. O çok önemli çünkü. Özellikle anne baba alakart restorana falan gittiğinde ya da şovları izlerken bebeklerini orada bırakmak isteyebilirler. Biraz gürültülü burası. Şöyle hemen içeri doğru kaçalım tekrar. Şimdi Kikoa Çocuk Kulübü'nün en önemli noktalarından bir tanesi ana restorana geldik. Ana restoran, ağız alışkanlığı olmuş. Zaten bir tane restoran var burada. Öğle saatlerinde 12 ile 2 arası. 12-2 arası. Akşam 6-8 arası. Akşam 18'de 20 arası burada çocuklara alakart olarak menüden seçim yapıyorlar. Mesela ne menüler var? Mantı var, hamburger var, Mantı, patates, hamburger. spagetti, Köfte var mı? köfte var, Köfte var, çorba var mı? çorba var, Tamam. mercimek çorbası, Tatlıları, meyveleri de var. tatlı meyveleri de Tamam, var. biz sadece örnek olarak saydık. Menü var mı burada? Bir tane görebilir Var, miyiz? var tabii ki. Tamam. Bu arada gece saatlerinde acıktıklarında şey devam ediyor. Hani burada mamalar, meyveli yoğurtlar veya işte sütler vesaire zaten var. Bizim bu bahsettiğimiz saatler sadece yemek siparişi verebilecekleri saatler. Şöyle hemen gösterelim. Her gün 2 çeşit çorba var. Ve haşlama, işte buharda pirinç, tavuk göğsü gibi, sulu köfte gibi yemekler var. Kikoa sinek dediğimiz kızartılmış çıtır tavuk parçaları, balık patates püresi gibi seçenekler var. Makarnalar, spagettiler var. Ana yemeklerde somon ve ızgara
avokadolu buharda somon yapma. Oo, çok güzel ya. Harika valla. Köfte patates, ızgara tavuk fileto, kikoa pizza ve junior burger. Tatlı olarak da muzlu magnolia ve profiterol var. Valla çok güzelmiş. Şey de güzel. Hani açık büfe olmayıp buradan seçerek sipariş vermeleri bence kendini daha özel hissetmelerini de sağlayacak. Evet. Çok şık bir restoran. Kikoa'ya gelen çocuklar çok şanslılar bence. Özellikle buraya alıştıklarında uzun süre zaman geçirmek isteyeceklerini düşünüyorum. Zannediyorum tamamladık değil mi? Yani büyük oranda anlatmış olduk. Kikoa Çocuk Kulübü ile ilgili ana bilgileri vermiş olduk restoranla beraber. Biz buradan bir de Aqua Park'a geçeceğiz. Öyle de göstereceğiz şimdi. Çok teşekkür ederiz size. Ben de çok Zahmet teşekkür verdik. ederim size. Gerçekten çok güzel olmuş. Az çocuklar size emanet. Rica ediyoruz. Görüşmek Her zaman üzere. bekliyoruz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Haydi bakalım. Kikoa Çocuk Kulübü'nden sonra tabii ki çocuklar için olmazsa olmaz aktivitelerden bir diğeri de Aqua Park alanı. Aqua Park'a geldiğiniz zaman çocuklarla beraber hem farklı büyüklük kaydıraklardan dilerseniz hemen arkadaki renkli ve daha küçük kaydıraklar olan Aqua Park alanında çocuklar eğlenerek zaman geçirebilirler. Ben burayı göstermeseydim zaten çocuklarla ilgili bölümü yarım bırakmış olurduk. O yüzden Aqua Park alanında videomuza ekleyerek Titanic Luxury Collection Bodrum'a gelen misafirimizin çocuklarla beraber, ailelerle beraber eğlenebilecekleri bir başka alanında göstermiş oluyorum. Böyle söyledim çünkü genelde anneler babalar çocuklarla Aqua Park'ta gördüğünüz gibi keyifli zaman geçirebiliyorlar. Devam ediyoruz. Efendim Titanic Luxury Collection Bodrum'da bir örnek oda göstereceğim size. Önceki videolarımızda diğer oda kategorileriyle ilgili çok daha detaylı sunumları bulabilirsiniz. Ama ben otele geldiğinizde beklentinize bağlı olarak tabii çok farklı kategoride, farklı büyüklükte odalar var. Bir tane Swim Up süper oda göstermek istiyorum. Swim Up isminin hemen önümüzde bir havuz olduğuyla alakalı olduğunu anlamışsınızdır ama orayı birazdan göstereceğim. Odaya ilk girdiğimiz zaman ortalama genişlik olarak bir bilgi vermek gerekirse 51 metrekarelik bir kullanım alanı sunuyor. 2 tane büyük yatak var. Her birisi bence normal tek kişilik yatak standardından daha büyük, çok rahat yataklar. Bir tane kanepe var. Ve Ege mimarisiyle Akdeniz mimarisini birleştiren bir dekorasyon kullanılmış. Tavanda beyaz ve duvarlarda beyaz, mavi ile turkuazla beraber eşleşince çok güzel bir görüntü ortaya çıkmış. Büyük bir televizyon ünitesi, hoş bir mobilyayla tabii ki beyaz rengi açık renklere eşlik edince çok da güzel bir görüntü. Minibar konsepti bütün odalarda Nespresso'dan özel Shadow marka çaylara kadar enerji verici, uyandırıcı ya da dinlendirici çay çeşitleri ve oda için bir servis arzu ederseniz buradaki menüden oda servisini, menüsünü açabilir ve sipariş verebilirsiniz. Minibar konsepti gerçekten çok zengin. Birçok atıştırmalıklar, glutensiz ürünler veya diyet light gofretler. Bunun yanı sıra bira çeşitleri, meşrubat çeşitleri, Bodrum mandalinası gazozu çok önemli. Veya yine glutensiz, şekersiz gazozlar odada misafirlere sunulmakta. Zemin seramikten oluşmakta girişten itibaren. İsterseniz çok kısa bir de banyo görüntüsü verelim. Banyoya girdiğimiz zaman Superior Swimwear odaların bir özelliği olarak çift lavabolu, oldukça geniş bir banyo. Buklet malzemeleri Bulgari marka tüm odalarda olduğu gibi şampuanlar, saç kremleri, losyonlar, diş bakım setleri örnek olarak veriyorum. Zaten bunların olduğunu diğer videolarımızda da izleyen misafirlerimiz biliyorlar ama ben yine de ifade etmek istedim. Bunun dışında bir plaj çantası tüm misafirlerimize hediye ediliyor. Tatiliniz sırasınca plaja gidip gelirken rahatlıkla eşyalarınızı koyabilirsiniz. Dolaplarda yine standart olarak kasa ve terlikleriniz, ütü tüm odalarda standarttır. Tatile gelirken yanında ütü getirmenize gerek yok. Ve yine şöyle hızlıca açarak bornozlardan bahsetmek istiyorum. Yine oldukça kaliteli tekstil malzemesinden hazırlanmış, size rahatlıkla kullanım imkanı verecek bornozlar da burada sunulmakta. Odanın genel özelliklerini kısaca özetlemiş oldum. Bunun yanı sıra bu çalışma masası ya da makyaj aynası diyebilirsiniz. Size eşlik ederken balkona çıktığınız zaman da işte odanın kendini bütünleyen özelliği ortaya çıkıyor. Şezlongları, koltukları ve Swim Up özelliğini yansıtan havuzu Swim Up Superior odada sizleri bekliyor. Keşfimiz devam ediyor. Sizi yine çok özel bir yere getirdim. Elbette Beef Grill Club, Hasır'ın özel et restoranı alakarttan akşam bahsedeceğim. Şu anda gelme sebebimiz Crab Social Beach Club. Burası Titanic Luxury Collection Bodrum'un özellikle Beach Club konseptini gündüz saatlerinde müzikli şova dönüştüren, club müzikler eşliğinde misafirlere keyifli ortamlar sunan bir bölüm. DJ performans eşliğinde yapılan programlarla misafirler burada deniz keyfi yapabiliyorlar. İskelede güneşlenebiliyorlar, dinlenebiliyorlar, dilerlerse dans edebiliyorlar.
Bugün akşam saatlerinde saat 22'den sonra burada bir de parti var. Hemen hemen her gün Crab Social Beach Club'da gördüğünüz ortamda eğlenebileceğiniz ve biraz daha böyle gecenin geç saatlerinde volümün yükseltilerek after party olarak sizlere geceyi güzel noktalayabileceğiniz eğlence imkanları tanıyor, öyle söyleyelim. Günün yorgunluğuyla biraz cümleleri artık tam kuramıyorum, kusura bakmayın sıcağın etkisiyle, ama Crab Social Beach Club'dan bahsetmezsek olmazdı. Şu anda bulunduğumuz yer aslında Beef à la carte. Akşam saatlerinde buradaki masalarda misafirlerimize à la carte sunumlar yapılıyor, güzel et menüleri sunuluyor. Ama gündüz saatlerinde de burada güzel hamburger menüler yine misafirlerimize konsept halinde sunuluyor. Her ne kadar gün içerisinde hasır à la carte'a, pascarella'ya veya 24 saat açık olan restoranları kullanacak olsanız da burası da aklınızda olsun. İnanılmaz güzel hamburgerler öğleden sonra saatlerinde burada konsept halinde sizlere sunuluyor. Hemen şöyle yukarıya da çıkalım. Burada da beach bar var. Özellikle sahilde değil de masalarda dinlenerek bir şeyler içmek isterseniz o zaman da buradaki beach bar'dan sipariş verebilirsiniz. Şimdi size Titanic Luxury Collection Bodrum'un en keyifli, en güzel manzaralı ve en güzel kokan, aynı zamanda en lezzetli bir sürü en var burada. Kapris patisyeriye getirdim. Anlattıklarıma katılacaksınız. Güzel görüntülerle başlıyoruz. Merhabalar, kolay gelsin. Şimdi burası misafirlerimizin gün içerisinde kan şekeri düştüğünde ya da biraz dinlenmek istediğinizde pastanızı, tatlınızı, keklerinizi, çikolatalarınızı, bakar mısınız şuradaki güzelliğe? Hepsi burada yapılıyor. Hepsi Titanic Luxury Collection'daki ustalarımızın eseri. Soğuk baklavamız bile var, makaronlar, çikolataları söylemiştik. Şöyle geriden bu güzel manzarayı bir daha gösterelim. Çok da güzel kahve kokuyor. Klimalı, serin, hem tatlınızı, pastanızı söyleyebileceğiniz, hem kahvenizi söyleyebileceğiniz, çok rahat koltuklarda dinlenebileceğiniz. Ama şimdi finale geliyorum. Kolay gelsin herkese. Kolay gelsin herkese. Merhabalar. Bakın burada bir kahve barı var. Çok güzel sarı Türk kahvesi ve Amerikan şebinin fincanları var. Porselen demlikte, hadi gel gösterelim İbrahim. Porselen demlikte çok güzel Türk çayı, güzel bizim böyle damak zevkine uygun çaylar demliyorlar. Tayfun kolay gelsin. Ve Muhammed nasılsın? Teşekkür ederim. Kusura bakma arkamda kalınca ben selam veremedim. Tekrar hoş geldin. Ve tabii ki Kapris'in en güzel noktalarından bir tanesi bu lezzet patlamaları, muazzam ekibi ve muhteşem manzarası. Aslında Titanic Luxury Collection Bodrum'un en güzel özelliklerinden bir tanesi birçok noktasından bu manzarayı sunuyor olması. Ama Kapris'teyken bir başka güzel. Birazdan aşağı ineceğiz. Meydan dediğimiz bölümde yine orada da waffle'lar var, dondurmalar var, meyve servisi var. Onun dışında Irish Pub var ve orada da manzara muhteşem. Ama bence Kapris'in yeri başka. Çünkü şurada oturup güzel kahvenizi, tatlınızı, çikolatanızı söyledikten sonra özellikle sabah saatlerindeki manzara size gerçekten büyük keyif verecek. Aklınızda olsun efendim. Kapris'i de anlattıktan sonra artık Titanic Luxury Collection Bodrum'a gelmeye karar verdiyseniz aşağıda açıklama kısmında iletişim bilgilerimiz var. Rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyoruz. Ama turumuz, keşfimiz devam etmedi. Daha akşam saatlerinde hemen aşağıdaki Park Fora ana restoranı gezeceğiz. Alakartları gezeceğiz. Ama şu anda Kapris'teyiz ve bu keyif dolu alanları gezmeye, keşfetmeye devam edeceğiz efendim. Buyurun lütfen. Titanic Luxury Collection Bodrum'da akşam yemeği zamanı ve Park Fora isimli ana restoranda kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinin sunduğu ana restoranda bir akşam büfesini size örnek olarak göstermek istiyorum. Ama daha bu aşamadayken hemen belirtmek isterim ki akşam yemeğiniz için Park Fora'daki sunumlar dışında, ki burada her gün değişen menülerde size seçenekler sunuluyor açık büfe olarak, ancak denizin kıyısında inanılmaz keyifli alakart restoranlar da var. Onlardan da Park Fora'nın sonrasında bahsedeceğim. Park Fora'ya girişinizde öncelikle çok güzel meyve ikramlarıyla, çilekler, orman meyveleri ve şampanya ikramıyla karşılanıyorsunuz. Yemeğin başlamasına 15 dakika var. Birazdan misafirler gelmeye başlayacak. Onlar gelmeden de ben size restoran anlatmaya başlıyorum. Buyurun. Şimdi bu ön bilgilendirmeden ve girizgahtan sonra ana restorana hoş geldiniz diyerek Park Flora'yı anlatmaya başlayalım size ve bu akşamın yemek sunumunu örnek olarak gösterelim. Öncelikle isterseniz restoranın genel dekorasyonu hakkında fikir vermek adına da şu görüntüyle bir başlayalım. Birazdan terasa da çıkacağız. Özellikle ana restoranın muazzam manzaraya hakim bir teras kısmı olduğunu da buradayken söylemek istiyorum. Çok güzel ekmek kokuları geliyor. Restorana girdiğinizde
Sabah kahvaltısı, öğle yemeği veya akşam yemeği fark etmez. İlk olarak fırın bölümünden gelen enfes ekmek kokuları sizi çağıracak. Kolay gelsin arkadaşlar. Merhabalar. Sabah saatlerinde burada çok güzel pideler de bulabilirsiniz, börekler de bulabilirsiniz. Doğru söylüyor muyum arkadaşlar? Harikasınız. Yani fırın işi, hamur işi, her şey burada anlık olarak şeflerimiz tarafından hazırlanıyor. Tazecik ve çok güzel kokuları eşliğinde size sunuluyor. Çorba bölümü, her günün değişen çorbaları burada hazır bir halde sizi bekliyor. Mesela bugün kelle paça çorbası ve mercimek çorbası var. Bunlar da her gün değişiyor. Daha sonra ilk adımlarımızı atarken meze bölümü başlıyor. Ve burada yine sizlerin yemeğinize eşlik edecek, özellikle başlangıç olarak tercih edebileceğiniz ya da alkol kullanıyorsanız eğer, birazdan mezeleri de göstereceğim. Buna eşlik edecek mezeler ve zeytinyağlılar hazırlanmış durumda. Bu adanın etrafında şöyle bir dönmek istiyorum. Çünkü gösterdiğimiz mezelere ilaveten ızgara sebzeler, aynalık dediğimiz ürünler de var. Bakın burada biraz daha deniz mahsulleri menülerinize eşlik edecek zeytinyağlılar da var. Ve bu bölümü kısaca gösterdikten sonra isterseniz diğer adaya doğru devam edelim. Bu arada ekip arkadaşlarımız misafirler gelmeden önce son hazırlıklarını yapıyorlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İsminizi söyleyemedim, özür dilerim. Ramazan. Ramazan şefim. İyi misin abi? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin bu bölümde yemeklerinizi muazzam olduğunu biliyorum misafir geri dönüşlerinden. Özellikle yöresel lezzetler burada. Tepsi yemekleri burada. Kısaca misafirlere anlatmak istiyorum. İzin verirseniz. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Meyhane pilavıyla başladık. Kara lahana sarması, zeytinyağlı taze fasulye, İstanbul pilavı, tavuklu nohutlu. Biz maçlara gittiğimiz zaman çok peşinde koşarız bunun. Peki Ali Nazik, tabii ki Ali Nazik'in yanında yoğurtlu patlıcan da öyle hazır tabaklama da yapmışlar. Burası vazgeçemediğimiz lezzetli yöresel menülerin bulunduğu bölüm. Şefim teşekkür ederim. Çok güzel görünüyor. Hatırlatmak isterim, buradaki menüler her gün değişiyor. Yani her gün aynı menülerin olmadığını bir kez daha altını çizelim. Yine mezeler ve zeytinyağlılar devam edecek. Burada acılı, acısız farklı seçeneklerde mezelerinizi alabilirsiniz. Ve füme etler yine başlangıç olarak, iştah açıcı bir bölüm olarak adanın etrafında tekrar devam edeceğiz. Burada soğuk dolmalar, biber dolması, patlıcan dolması, kabak çiçeği dolması gibi seçenekler var. Sarma gibi seçenekler var. Hatta ayva dolması bile var. Bu alanı yemeğinizin başlangıcı öncesinde iştah açıcı veya eşlik edici olarak menüleri alabilirsiniz. Tabii ki hemen karşısında salatalar var. Çok güzel, tazecik salata sunumu. Az önce arkadaşlar burada hazırlık yapıyorlardı. Yani birkaç dakika önce doğranmış, hazırlanmış, kokusuyla da sizi cezbeden salata büfesi yine sizi bekleyen bölümlerden. Atlamadan geçelim. Peynir büfesi ve özellikle minik misafirler için mamalar, meyveli yoğurtlar buradaki soğuk dolapta. Yine özellikle şarap keyfi olan misafirlerimiz buradan birçok farklı kaliteli peynir çeşidini alabilirler. Bebekler için de buradaki mamalar dışında ustalarımızın, şeflerimizin size için hazırlayacağı mamaları sipariş verebilirsiniz. Kolay gelsin, merhabalar. Sağ olun, hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Ben ızgara bölümünü hayal ediyordum ama bir başka güzel yöresel bölüme geldik. İsim neydi abi? Ben ızgara. Öyle mi? Evet. Ben seni görünce onun için ızgara çağrışım yaptı. İsim neydi abi? Mehmet Taş. Mehmet abi, kolay gelsin. Burada bizim yine yöresel lezzetlerimiz devam ediyor. Evet. Diğer tarafta olduğu gibi burada da tas kebabı, kuzu etli keşkek, çok güzel görünüyor. Antep yemeği değil mi bu? Evet. Harika. Nohut güveç, kuzu güveç, levrek buğulama, Edirne ciğer tava. Ben buradan şöyle bir özet çıkarabilir miyim? Aslında Anadolu'nun farklı yörelerinden lezzetler var burada. Antep'ten de var, Edirne'den de var. İşte ne bileyim burada kuzu güveç bu her yerden olabilir. Evet. Kuzu güveç İç Anadolu'da biraz daha yoğun yapılıyor. Kolay gelsin size. Ve şimdi geldik bizim misafirlerimizin en çok merak ettiği bölüme, yani kömür ateşi ve dumanın çıktığı bölümde, yani ızgara bölümündeki menülere. Öncelikle rengarenk sebzeler, ızgara sebzeler önceden hazırlanarak burada misafirlerimiz için sunuluyor. Bunun dışında tabii ki et menülerde kırmızı et, beyaz et veya deniz mahsulleri yine ızgara olarak hazırlanmış durumda. Bugün Adana kebap var, çöp şiş var, tavuk steak var, pengo fileto ızgara var ve mezgit fileto var. Buna benzer olarak zaman içerisinde, günler içerisinde değişen menülerde ızgaralar burada sunuluyor. Kolay gelsin, iyi akşamlar. Bunun dışında bir bölümden daha bahsetmek istiyorum size. Izgara bölümünün hemen karşısında
her gün değişen sunumlarda yine bizim damak zevkimize uygun lezzetler buradaki şef arkadaşlarımız tarafından anlık olarak sunuluyor. Çiğ köfte, midye dolma bunlardan bazıları. Yine günlük olarak bunların değiştiğini söyleyebilirim. Diğer bölümde de tantuni var. Aklınızda bulunsun. Bir başlangıç olarak da burayı tercih edebilirsiniz. Ya da bugünün akşam yemeğinde eğer çok seviyorsanız tantuni dürümden, bakın burada hazırlanmış gayet güzel sumaklı soğanla beraber sizleri bekleyen dürümleri tercih edebilirsiniz. Akşam saatlerinde özellikle hem ana restoranda hem de alakart restoranlarda o kadar çok seçenek var ki Titanic Luxury Collection Bodrum'da yemek konusunda ayrıcalıklı olduğunuzu ve damak zevkinize, beklentisine uygun birçok seçeneğin size için hazırlandığını anlayabiliyorsunuz. Ben de size bunu göstermeye çalıştım. Şimdi sıra geldi finalde tatlı büfesine. Buyurun. Ve şimdi geldik anlayacağınız üzere final bölümüne. Titanic Luxury Collection Bodrum'da ana restoranda tatlı ve meyvelerin bulunduğu bölüm arkamda gördüğünüz kocaman alanı kapsıyor. Yani sizler de bizim gibi tatlıdan, meyveden vazgeçemeyenlerdenseniz o zaman yemek sonrasında buraya uğramanızı tavsiye edeceğim. Büfeyi gezmeden önce buraya uğrarsanız yemek yemekten vazgeçebilirsiniz. Çünkü inanılmaz kaliteli, çok güzel çeşitli sunumlar var. Her damak zevkine, her keyfe hitap edecek pastalarla başlıyoruz. Magnolyalar, profiteroller, lotus bisküvili tatlılar, pastalar, ekler, tiramisular bu bölümde sunuluyor. Mozaik pasta da bunlardan bir tanesi. Ama kokuyu takip ettiğinizde şerbetli tatlıları sevenler için her gün burada yöresel sıcak tatlı köşesi olarak bir sunum hazırlanıyor. Şefim kolay gelsin. Şu anda lokma döküyor. Bu tulumba tatlısı da olabilir. Adana işi halka tatlı da olabilir. Her gün değişen seçeneklerde burada şerbetli sıcak tatlı bulabilirsiniz. Doğru söyledim mi şefim? Evet. Peki kolay gelsin. Ama hamur tatlılarını sevenler için inanılmaz kaliteli, çok güzel görünüyor. Nar gibi kızarmış havuç dilimi baklavalar, şöbiyetler, sütlü baklava veya diğer adı soğuklu baklava, cevizli baklava bitmiyor, devam ediyor. Burada yine hem fıstık sarma hem midye tatlısı gibi diğer seçenekler devam ediyor. Bu bölümü şöyle boydan boya bir daha göstermek istiyorum. Çeşitli olmasının yanı sıra son derece kaliteli, gerçekten hani öylesine konulmuş bir büfe değil. Birinci sınıf baklavalar, tatlılar burada misafirler için hazırlanmış durumda. Devam edeceğiz. Yine bizim biraz daha yöresel ve revani tarzı, şekerpare tarzı tatlıları sevenler için de bu bölüm hazırlanmış. Yine fırın sütlaçlar onlara eşlik ediyor. Bütün bunların dışında bu tatlılara alternatif olarak tabii ki mevsim meyveleri, inanılmaz güzel bir meyve büfesi var. Ben gördüm, size de göstermek istiyorum. Öncelikle tabii ki karpuz, kavun, yaz döneminin olmazsa olmaz meyveleri burada soğuk bir halde misafir için doğranıyor, hazırlanıyor ve buna eşlik eden envai çeşit orman meyvelerine kadar her şey var. Çilek, bakın mevsimi geldi, incir, üzüm, kayısı, erik, ananas. Devam ediyorum. Cennet meyvesi var. Orman meyveleri var. Siyah incir var. Yani meyve bölümünün baştan aşağı tabii hepsini tek tek saymak, bazılarının adını da bilmiyorum hatta. Ama her damak zevkine hitap edecek, keyifle meyve tabağını yapabileceğiniz ve çeşitlendirebileceğiniz bir meyve bölümü burada arkadaşlarımız tarafından hazırlanıyor. Kolay gelsin. İsim neydi? Arda. Arda, kolay gelsin. Karpuz kokusu çok güzel geliyor. Evet, bu şekilde biz ana restorandaki sunumu tamamlamış olduk. Elbette ana restoran dışında alakart restoranlarda akşam yemeğinde deneyime dönüştürecek sunumları Titanic Luxury Collection Bodrum'da tadabilirsiniz. Bununla ilgili alakart restoranlar bilgilendirmesini de hemen bu bölümün sonuna ekleyerek sizlere sunacağım. Sizler de buraya geldiğiniz zaman artık nasıl tercih ederseniz, tatilini nasıl taşlandırmak isterseniz bu şekilde akşam yemeğinizin tercihini yapabilirsiniz. Bu muhteşem büfeden seçiminizi yaptıktan sonra, tabaklarınızı hazırladıktan sonra oturma alanı olarak ister kapalı bölümlerden, isterseniz de teras bölümünden masanızı seçebilirsiniz. Ayrı ayrı bölümlerde ve gayet şık dekorasyonda Titanic Luxury Collection Bodrum'un genel atmosferini yansıtan kaliteli bir sunumla masalar sizi bekliyor. Ve kapalı alandan dışarı çıktığımız zaman da işte ana restoranın en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi muhteşem manzara eşliğinde kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini alabileceğiniz ana restoran teras bölümü işte burası. Ve özellikle akşam saatlerinde ve sabah saatlerinde misafirlerin en çok tercih ettiği alan oluyor aslında burası. Ben atmosferi yaz aylarında, Temmuz-Ağustos aylarında sıcaklığın çok yükseldiği zamanlarda bile Titanic Luxury Collection Bodrum'da ana restoran teras kısmında keyifle ve rahatlıkla yemeklerinizi, menünüzü alabileceğinizi söyleyebilirim. Böylelikle biz ana restoranda hem sunumlarla ilgili, menülerle ilgili, büfelerle ilgili hem de oturma alanlarla ilgili
Bilmiyorum uzun mu oldu, kısa mı oldu ama en azından size fikir verecek bölümü paylaşmış olduk. Ve birazdan alakart restoranlara geçeceğiz. Tesiste hem ücretli hem ücretsiz alakart restoran seçenekleri var. Bunlardan bahsedeceğiz size. Ana restoranla ilgili sunumumuzu burada tamamlamış olduk. Ve Titanic Luxury Collection Bodrum'daki tatiliniz için bizler tatil ekibi olarak ETS Tur'un yetkili satış acentesi olarak değerli taleplerinizi memnuniyetle bekliyoruz. Tüm bu sunumları yapmaktaki amacımızın sizlerin rezervasyonlarınız için aşağıdaki açıklamalar kısmında bulunan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşmanız yönünde olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu ricamı tekrarlıyorum ve alakart restoranlarda sunuma devam etmek üzere deniz kıyısına doğru iniyorum bu defa. Çünkü alakartların hepsi denizin hemen yanı başında. Buyurun beraber geçelim. İzlemeye devam ederken beğeni ve abone tuşuna basmayı ihmal etmeyin lütfen. Titanic Luxury Collection Bodrum'da ana restoran sunumundan sonra kısaca alakart restoranlardan bahsetmek istiyorum size. Tesiste toplam 6 tane alakart restoran var ve bunlardan 3 tanesi ücretsiz olarak hizmet veriyor. Şu anda Bistro 24'teyiz. Bu restoranın en büyük özelliği 24 saat açık olması, rezervasyonsuz ve ücretsiz olması. Yani günün dilediğiniz saatinde gelip burada kare koddan açılan menüden siparişlerinizi verebilir ve Bistro 24'te bu muazzam keyifli ortamın yine muazzam bir manzara eşliğinde tadını çıkartabilirsiniz. Birazdan bir kademe daha aşağı ineceğiz. Denize biraz daha yaklaşacağız. Çünkü diğer alakartlar denize çok daha yakın şekilde konumlanmış durumda. Onlardan size bahsedeceğim. Bistro 24'den anlatmadan geçmek istemedim. Turuma, keşfime devam ediyorum. Titanic Luxury Collection Bodrum'un en keyifli alakartlarından bir diğeri Pascarella. Burası yine diğer alakartlarda olduğu gibi muazzam bir deniz manzarasına ve çok güzel doğal bir ortama sahip. Tabii ki dekorasyon olarak gördüğünüz gibi yeşiller, beyazlar, kırmızılar, Vespa motorlar eşliğinde İtalyan konseptinde sizleri karşılıyor ve günün hemen hemen her öğününde hem sabah hem öğle hem de akşam menüleriyle yani kahvaltı, gündüz menüsü ve akşam alakart menüleri sizlere ücretsiz olarak sadece kahvaltı ve akşam yemeği için asistan arkadaşlarımızdan yardım alarak rezervasyon yaptırmanız Pascarella'da keyifli bir öğün almanız için yeterli olacaktır. Yanlış duymadınız, sabah saatlerinde 9-11 arasında burada international menülerle bir kahvaltı sunumu yapılıyor. Güzel kruvasanlar, egg benedikler ve benzeri international lezzetlerle kahvaltı menüsü alabiliyorsunuz. Gündüz saatlerinde, öğle saatlerinde yine İtalyan lezzetleri, pizzalar, makarnalar, güzel salatalar eşliğinde rezervasyon yaptırmaksızın bir gündüz seneyi olarak kullanabiliyorsunuz. Akşam saatlerinde de saat 19 itibariyle Pascarella tam anlamıyla bir İtalyan alakartı olarak sizlere güzel menüler sunuyor. Ortamı gördüğünüz gibi çok fazla anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Bilgileri verdikten sonra manzara ile ilgili bir şey söylemeye gerek var mı? Çünkü diğer alakartlarda olduğu gibi burada muhteşem bir deniz manzarası ve çam ağaçlarının altında muazzam bir atmosfer, zeytin ağaçları, güzel peyzaj düzeni, İtalyan alakartının olması gerektiği karakteristik özelliklere sahip olarak hem renk armonisi hem masada mor salkım Bodrum yüksek fenollü zeytin, soğuk sıkım zeytinyağıyla sizi bekleyen bir alakart olmuş. Tabii ki onu örnek olarak söyledim ama burada gerçekten usta şeflerimizin sizler için hazırladığı çok özel menüler var. Pascarella'yı Titanic Luxury Collection Bodrum tatilinizde tekrar diyorum ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Efendim Titanic Luxury Collection Bodrum'da alakart restoranlarla ilgili sunumlarımız devam ediyor ve şu anda Hasır isimli alakarttayız. Burası bize Türk mutfağından eşsiz lezzetler, özellikle ızgaralar, kebaplar, bizim daha çok damak zevkimizi çatlatacak menüler sunuyor. Dolayısıyla hem dekorasyonuyla, kilimleriyle, tabaklarıyla, duvar dekorlarıyla aynı zaman diğer alakartlarda olduğu gibi muhteşem deniz manzarasıyla sizleri bekliyor. Gündüz saatlerinde dönerler, ızgara menüler, lahmacunlar, buna benzer yine bizim damak zevkimize yakın menülerin, Türk mutfağı lezzetlerinin sunulduğunu, akşam saatlerinde de yine rezervasyonlu ve ücretsiz olarak misafirlerimizin hasır alakartta ağırlandığını söyleyebilirim. Dekorasyon ile ilgili benim anlatımlarıma, bilgilerime eşlik etmesi açısından çok kısaca genel tarzda göstermek istiyorum. Türk motiflerinin, Osmanlı motiflerinin ve kilimlerinin genel anlamda eşlik ettiği bir ortam burası. Ama lezzetleri konusunda biz altına imzamızı atıyoruz. Özellikle yemekler sonrasında sunulan tatlılar konusunda da yine yöresel tatlarımızın burada sizleri beklediğini hatırlatmak isterim. Bu arada antiparantez, akşam saatleri oldu. Siz açık büfe yerine hasıra gelmeyi tercih ettiniz ama rezervasyonunuz yok. Yaptırmayı unuttunuz. Problem yok. Müsaitlik olduğu sürece sizi burada ağırlıyorlar. Bu da antiparantez, benim size verdiğim bilgi olarak notlarınız arasında bulunsun lütfen. Tekrar turumuza devam etmek üzere diğer bir alakarta
Yani muhtemelen Nori'ye geçeceğiz. Daha sonra Yamas'a geçeceğiz. Keşfimiz devam edecek. Buyurun lütfen. Efendim Titanic Luxury Collection Bodrum'un muazzam alakartlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Pascarella ve hasırdan sonra şimdi beef alakarta geldik. Buranın inanılmaz güzel bir et restoranı olduğunu hemen atlatmak istiyorum. Ama iki tane öne çıkan özelliği var. Bir tanesi buradaki et seçimleri sizlere sunulabilecek en kaliteli, dinlendirilmiş, dry age dediğimiz et menülerinden oluşuyor. İkinci özelliği ise ekibinin çok deneyimli olması. Faruk Şef'im burada, diğer arkadaşlarımız burada, Cenk Şef'im burada. Ve buradaki ekip et konusunda gerçekten işin son noktasında. Sizin damak zevkinize göre, beklentinize göre, siparişlerinize göre menünüzü hazırlayacaklar ve sunacaklar. Tabii ki et seçiminizi yaparken dilerseniz buradan gelip onlara göstererek artık T-bone mu istersiniz, Dallas mı istersiniz, pirzola mı istersiniz, antrikot mu istersiniz tercihinize göre siparişinizi verebilirsiniz. Onlara nasıl pişmesini istediğinizi söyleyebilirsiniz. Gerisini Faruk Şef'ime, Cenk Şef'ime bırakabilirsiniz. Faruk Şef'im kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. O bir üstad, işinin ehli. Titanic Luxury Collection Bodrum'a gelmeniz için başlı başına bir sebep. Keza Cenk Şef'im de öyle. Diğer arkadaşlarımız da öyle. Dolayısıyla ben aslında beef alakartı Titanic Luxury Collection Bodrum'da diğer tüm alakartlardan ayrı bir noktaya koymak istiyorum. Neden? Çünkü bizim misafirlerimiz et menülerini, böyle enfes menüleri biraz daha tercih ediyorlar, seviyorlar, beğeniyorlar. Bu yüzden burayı mutlaka işaretleyin. Pascarella ve hasırdan farklı olarak beef alakart için rezervasyon yapmanız gerekiyor ve bir servis ücreti, küver ücreti ödemeniz gerekiyor. Titanic Luxury Collection Bodrum'da Bistro 24, Pascarella ve hasır alakartlarda ücret ödemenize gerek yok. Ancak beef alakart için tabii bu kadar ayrıcalıklı bir hizmet herhangi bir sınır olmadan istediğiniz menüyü seçmek üzere 50 euroluk ücret karşılığında rezervasyon yaptırmak üzere faydalanabilirsiniz. Asistan arkadaşlarımızla iletişime geçmeniz yeterlidir. Oturma alanlarını kısaca göstermek istiyorum size. Arda Şef'im kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Yine konusunda uzman, servis konusunda işinin üstadı arkadaşlarımızdan Arda Şef'imize kısaca göstermiş oldum. Masa düzeni hemen aşağıda, misafirler yavaş yavaş gelmeye başladılar. Hemen karşımızda Crab Social Beach Club'ın müziği yavaş yavaş başladı. Bu alanın bir başka özelliği denize hem yakın olması, gündüz saatlerinde her ne kadar şu anda beef alakartı rezervasyon ücretli olsa da ücretsiz olarak inanılmaz güzel hamburger menüleri sunuyorlar. Yani siz denize girerken acıktığınızda gün içerisinde buraya gelip inanılmaz lezzetli hamburgerler sipariş verebilirsiniz. Ve gece saat 22.30'dan sonra da burası Crab Social Beach Club olarak inanılmaz güzel bir eğlence ortamına dönüşüyor. Bunu da gündüz saatlerinde yaptığımız turda size göstermiştim. Akşam saatlerini ayrıyeten göstereceğim. Bu şekilde bu bölümü de tamamlamış oluyorum. Ve diğer alakartları keşfetmek üzere yürüyüşüme devam ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir alakart restorana daha adımlarımızı attık ve mutlaka burayı size anlatmam gerekiyor, göstermem gerekiyor. Titanic Luxury Collection Bodrum'da tatiliniz sırasında akşam yemeğinizi eşsiz bir deneyime dönüştürmek için alakart restoran seçimlerinizden Nori'yi değerlendirebilirsiniz. Duydunuz, her gelen misafirimiz burada özel bir karşılama seremonisiyle Asya, Uzak Doğu konseptinde karşılanıyorlar. Yine Uzak Doğu'dan güzel lezzetlerle, iştah açıcı hoş geldiniz kokteylleriyle karşılanıyorlar. Özel kokteyller, özel biralar. Yine yemeklerinize de size eşlik edecek şekilde sunuluyor. Bu restoranın bir tarafında teppanyaki, bir tarafında ise normal Uzak Doğu veya Japon kültürüne uygun dekorasyonlar eşliğinde sunumlar yapılıyor. Teppanyaki'yi biliyorsunuz biraz daha şovlu, ocakbaşı diyebileceğimiz bizim deyimimizde usta şeflerin kendi yeteneklerini sergileyerek menülerinizi hazırladığı bölüm olarak ifade edilebilir. Yani Nori aslında iki bölümden oluşuyor. Rezervasyonu yaptırırken şovlu olan teppanyaki bölümünden veya sadece bir lounge ortamında, güzel bir restoran ortamında yine Uzak Doğu menülerini, Japon menülerini tadabileceğiniz bir ortamda alabilirsiniz. Yavaş yavaş misafirler gelmeye başladı. Ortalık biraz hareketlendi. Ben de onları çok rahatsız etmeden, özellikle bu taraf sakin görünüyor. Teppanyaki konusunda size biraz daha görüntü vermek istiyorum. Kolay gelsin. Bu arada bakın burada sushi, sashimi tabakları hazırlanıyor. Kolay gelsin. Teşekkürler. Örnek görebilir miyiz? Tabii kereviz karpaccomuz var. Badem sütüyle. Çok teşekkürler. Geliyoruz. Kolay gelsin. Harika. Burada bir barımız var. Yine Japon içkileri, Uzak Doğu içkileri dikkatimizi çekiyor bir taraftan. Merhabalar, kolay gelsin.
Ve burası da Teppanyaki bölümü. Hani bizim deyimimizde Ocakbaşı demiştik ya. Eğer arzu ederseniz rezervasyonunuzu Teppanyaki içinde yaptırabilirsiniz. Ve muhteşem bir manzara, bir usta size şovlarını sergileyecek. How are you today? Very good, sir. Okay. Have a good evening. See you later. Bye bye. Evet. Kısaca fikir vermiş olduğumu düşünüyorum. Alakart restoranlarla ilgili son olarak bir de Yamas kaldı. Yamas da tabiri caizse eğlencenin zirve yaptığı yer. Birazdan aşağı ineceğim. Denizin kenarında Yamas'la ilgili görüntüler paylaşacağım size. Ve başlangıçta Pascarella, Hasır ve Bistro 24'ten ücretsiz alakart olarak bahsettik. Daha sonra nereye geldik? Beef alakarta geldik. Rezervasyonlu ve ücretliydi. Şu an Nori'deyiz. Burası da rezervasyonlu ve ücretli. Ve son olarak Yamas'a geçeceğiz. Yamas için de tabii ki bir rezervasyon yapmamız gerekiyor. Bir küver ücret ödememiz gerekiyor. Yani alakartların bazıları ücretli, bazıları ücretsiz. Rezervasyon aşamasında bunlarla ilgili bizden bilgi alabilirsiniz. Ve bu muhteşem ortamda akşam yemeğinizi deneyime dönüştürmek için Tatilüm ekibimizden rezervasyonu yaptırabilirsiniz. Aşağıda açıklamalar kısmında iletişim bilgilerimizi bırakıyoruz ve değerli rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyoruz efendim. Buyurun devam edelim. Efendim buyurun lütfen. Mykonos'ta ya da Santorini'de değiliz. Titanic Luxury Collection Bodrum'dayız. Ve sizlere Ege'nin o muhteşem atmosferini, muhteşem lezzetlerini inanılmaz bir ortamda sunan Yamas'tayız efendim. Titanic Luxury Collection Bodrum'un en çok tercih edilen, en geniş kapsamlı, en eğlenceli, en lezzetli alakartlarından bir tanesi. Şimdi ben az önce size birkaç tane alakart restoran gösterdim. Tabii ki her birinin ayrı atmosferi, ayrı özellikleri, ayrı dekorasyonları var. Her birinin hissiyatı çok farklı ama Yamas'ta hem Ege'nin lezzetli mezelerini, deniz mahsullerini aynı zamanda muhteşem eğlence eşliğinde sirteki programları içinde alabiliyorsunuz. Birazdan bunlarla size görüntüler sunmaya çalışacağım. Denizin hemen yanı başındayız. Bir de dönerek bu tarafa doğru manzarayı gösterelim. Gündüz saatlerinde yetişkin misafirlerin kullandığı iskele burası. Gündüz turumuzu ayrıyeten gösterdik, anlattık. Ve böyle güzel deniz kokusu eşliğinde ve Ege atmosferinde böyle güzel bir dekorasyonda birazdan hemen karşıda gördüğümüz sahnede program da başlayacak. Misafirler unutamayacakları bir akşam geçirecekler. Ben de görüntüleri ekleyerek sizlere bu ortamı kısaca hissettirmeye çalışacağım. Yamas'la beraber Titanic Luxury Collection Bodrum'da alakart restoran sunumlarını tamamlamış oluyoruz. Zannediyorum size fikir verecek görüntüler, bilgiler aktarmış oldum. Artık bundan sonra rezervasyonunuz için aşağıda açıklamalar kısmında bıraktığım iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Tatilüm ekibi olarak, ETS Tur'un yetkili satış ajansı olarak Titanic Luxury Collection Bodrum rezervasyonunu memnuniyetle bekliyoruz diyelim. Ve bu bölümü sonlandırarak turumuza, keşfimize bir başka bölüme devam etmek üzere. Görüşmek üzere diyelim.